Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde elimizdeki silahları veya kalkanları, üstümüze giydiğimiz kıyafetleri, taktığımız takıları nasıl geliştireceğimizden bahsedeceğiz. Ocak söndüren Anvil'i anlatacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Upgrade az önce bahsettiğim herhangi bir tür itemi yükseltme yapma işlemidir. Artı 0, artı 1 gibi itemleri kullanmak çok efektif olmayacaktır. Bunları genellikle kalitesine de bağlı olarak artı 6 ve üzerinde kullanmayı tercih ediyoruz. Yükseltme sınırı zırhlar ve silahlar için en fazla artı 10, takılar için en fazla artı 3'tür. Öncelikli olarak takıların detayına girmek istiyorum. Hemen anlatıp asıl meseleye geçelim. Daha önce old takılar ve takı basma sistemi üzerinde konuşmuştuk. Şimdi biraz daha detaylı konulardan söz edelim. Karakterimizi yapılandırırken 2 tane küpe, 2 tane yüzük, birer tane kolye ve kemer olmak üzere toplam 6 tane takı takıyoruz. Bunları genellikle İngilizce isimleriyle hitap ederiz. Takıların büyük bir çoğunluğu unique itemdir ancak istisnalar var. Unique olmayıp artı 10'a basılan takılar mevcut ancak çok işlevli değiller. Verdikleri özellik çok kısıtlı. Onların yerine farklı özellikleri bir arada bulunduran takılar tercih edilebilir. Örneğin Ruby Earring isimli takının Dex, STR, HP gibi birçok versiyonu var. Örnek olması açısından Dex versiyonuna bakalım. Bunun tek özelliği Dex vermesi. Takıları upgrade yaparken 3 tane aynı seviyedeki aynı takıyı birleştirip bir üst seviyeye çıkartıyoruz. Ruby Earring gibi takıları artı 10'dan sonra basmak istediğimizde yanına ekstra bir stat koyarak basıyoruz. Sonrasında itemi otomatik olarak artı 1 atar. Bu seviyeden sonra diğer takılarla aynı sistemde ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere artı 3 versiyonunda dahi 16 Dex ve 3 HP var. Bu itemi takmak yerine şuradaki itemi takarak Attack, Defense, HP, Resist gibi birçok özelliğe sahip olabiliriz. Yine fiyatına göre farklı bir tercih olabilir. Unique takılar ise artı 0'dan başlayarak en fazla artı 3 olabilir. Bu itemlerin upgrade yaparken yanma ihtimalleri yoktur ve her upgrade için 2M para ister. Yani aynı seviyedeki aynı 3 tane takı ve 2M üstümüzde alarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu şartları karşıladıktan sonra Moradon tohumundaki merdivenlere çıkınca karşımıza Anvil'i yani item basma mekanını görebilirsiniz. Anvil'in hemen yanında bulunan kağıtçıdan Accessory Compound Scroll isimli 55k değerinde itemi satın alıyoruz. Anvil'i açtıktan sonra Compound Accessory butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda ilk 3 kutuya takıları koyuyoruz. Hemen sağına az önce satın aldığımız kağıdı koyup Confirm diyerek basıyoruz. Koyduğumuz takılar, kağıt, para üstümüzden gidiyor. Ardından takının basılmış halini bize teslim ediyor. Takı upgrade işlemi bu kadar. Şimdi zırh, kalkan veya silah upgrade'ine geçelim. Upgrade riskli ama getirisi güzel bir yöntemdir. İtemleri artı 3'e kadar %100 oranla basabiliriz. Artı 3'e çok az oranla yanma ihtimali var ama neredeyse yok denecek kadar az. Sonrasında ise artı basma oranı gittikçe düşer. Bu konu için net bir yüzde yok ancak tahmin edilen şöyledir. Bunun dışında element, resist, reduce, stat gibi ek özellikleri basarken de yanma ihtimali vardır. Detaylarına az sonra değineceğim. Upgrade işlemini yapma amacımız itemlerimizi daha üst seviyeye getirebilmektir. Geliştirmek için illa artı 1 olan itemi artı 2'ye basmak zorunda değiliz. Element, stat ya da resist basarak da itemleri daha kaliteli hale getirebiliriz. Mesela Asasların taktığı Mirage Dagger isimli iteme Elemental Scroll isimli kağıdı kullanarak Poison Damage ekleyebiliriz. Bu da silahın daha fazla vurmasına vesile olur. Diğer yandan zırhlara stat basabiliriz. Yine Asaslardan örnek verelim. Asas karakteri Dex üzerinde yoğunlaştığı için üstündeki zırha Dex basarak 5 parçadan ekstra Dex alabilir ve atağını arttırabilir. Bunu STR, HP, Int, MP gibi tüm statları kullanarak yapabilir. Karakterinizin ihtiyacı olanı kullanabilirsiniz. Unique itemlerde ise durum farklı. Onlarda bu tarz eklemeler yapamıyoruz çünkü artı 0 olan unique itemi artı 1'e basmak için öncelikle element basmamız gerekir. Böylelikle hem item artı 1 olur hem de ekstra özellikleri aktif hale gelmiş olur. Ayrıca unique itemleri artı 1'e atarken 500k, her upgrade işlemi içinse 240k para ister. 4 çeşit kalite bulunur. Bunlar low class, middle class, high class ve unique itemlerdir. Taktığımız itemler genellikle high ve unique üzerinde yoğunlaşır. İtem seviyesi arttıkça kalitesi de artabilir. Mesela daha önce XP nasıl kasılır videosunda görevlerden mage ezik zırhlarını tercih ettiğimi ve artı 8 taktıklarını söylemiştim. Bu itemlere pepper diyoruz. Pepper itemler normalde low class'tır. Artı 7'ye geldiğinde middle class olur. Mirage Dagger isimli asa sistemi normalde middle class'tır. Ancak artı 7 olunca high class olur. Örnekler çoğaltılabilir.
İtemlerin artısını yükseltmek isterseniz Upgrade Scroll isimli bir itemi kullanıyoruz. Bu isimde çok fazla kağıt var. Ayırt etmek için açıklamalarına ya da şekillerine bakabilirsiniz. Ekrana gelen görüntüde gördüğünüz üzere rahatlıkla hangisinin kaliteli, hangisinin kalitesiz olduğu anlaşılıyor. Birinci Low Class, ikinci Middle Class, üçüncü High Class ve Unique itemleri basmak için kullandığımız kağıtlardır. En üst seviyedeki kağıt Blessed Upgrade Scroll, kısaca Boost'tur. Bir iteme ekstra element damage eklemek istiyorsanız Element Scroll'u kullanıyoruz. Yine seviyelerine açıklamadan okuyarak bakabilirsiniz. En üst seviyedeki kağıt Blessed Elemental Scroll, kısaca BES'tir. Stat basmak isterseniz Ancient Scroll kullanıyoruz. Basmak istediğiniz stat parantez içinde yazılıdır. Kontrol edip basmanızı tavsiye ederim. Çünkü geri alınamaz, itemi çöp etmeyin. En üst seviye itemler için Blessed Ancient Scroll kullanılır. Buna Ezik BES, Ezik Boost, Çöp Kağıt gibi bir ton isim söylüyoruz. Reduce basmak isterseniz de Reduce Scroll kullanıyoruz. Bunun özelliği de itemleri daha kolay giymemizi sağlar. Mesela bende artı 7 Lupus Hammer isimli bir item var. Bu itemi giyebilmek için 71 STR, 96 int vermiş olmam gerek. Reduce basarak bu stat değerlerini düşürüyoruz. Daha az istiyor ancak çok işlevli gözükse de öyle değil. Çünkü o zaman iteme element, stat falan basamıyoruz. Bu yüzden resist ve Reduce basma işlemini hiç kullanmıyoruz. Son olarak Boost, BES ve Ezik BES'leri pazardan daha ucuza satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Her item artı atladıkça özellikleri de artar. Zırh takıyorsak defansı ve üzerindeki ekstra stat puanı, silahsa atağı ve element damage'i artar. Silahlarda element damage ikinci plandadır. Öncelik her zaman ataktır. Element damage hasarı çok fark ettirmiyor. Belki bunu denediğimiz başka bir video daha yapabiliriz. Sonuçları şimdiden merak ediyorum. Bu durum mage'ler için istisnadır. Mage'ler için element damage çok önemlidir. Tabii ki atak da önemli. High class artı 1 itemlerde 10, artı 2 itemlerde 20, artı 7 itemlerde 70 element damage olur ve bu seviye ile eşit şekilde artar. Mage itemleri yine istisnadır. Unique itemlerde element damage değişkendir. Ayrıca stat basılmış tüm itemler için artısına göre kaç stat verdiğini görmek için durdurup bakabilirsiniz. Rebirth sisteminden pusu anlattığım videoda bahsetmiştim. Artı 7 ve üstü High Class ya da Unique itemlere Rebirth basabiliriz. Bu silahın parlamasına yarar. Ayrıca Rebirth ile item basmak daha farklıdır. Örneğin artı 7'den artı 8'e bir item basacağımız zaman oran oldukça düşük. Diyelim ki %5 olsun. Rebirth bir itemi artı 1 rep'ten artı 5 rep'e kadar toplam 4 kere upgrade yapmamız gerekir. Rep başına oranı %25 diyelim. Buradan çıkartabileceğimiz sonuç şu şekilde. İsterseniz 7'den 8'e tek seferde atın. Büyük risk ama tek seferde 8 olabilir. Ya da Rebirth bir itemi riski azaltıp birden fazla aşamaya bölerek artı 5 rebe yani 8'e taşıyın. Tek seferde mi basarsınız yoksa ihtimali biraz daha yüksek ancak birkaç aşamadan oluşanla mı? Bu tamamen sizin tercihiniz. Rebirth olmayan itemleri Reverse Scroll ile Rebirth hale getiriyoruz. Getirmeden önce element basılmış olmalıdır. Rebirth bastıktan sonra buradaki Scroll ile upgrade yapmaya devam edebiliriz. Mage itemleri oyunun istisnaları arasında. Kullandığı elemente göre seçtiği için örneğin Flame oynayan bir mage eline taktığı asayı Flame olarak seçmelidir. Diyelim ki bir asa takıyor ve bu asanın Lightning damage'i var. Bunu bu sayfadaki itemlerle birlikte Lightning'den Flame'e çevirebiliyor. Bu unique itemler için geçerli değildir. Onların her element için muadili farklı itemi mevcuttur. Kıymetli dostlar, Knight Online tam bir hurafe oyunudur. Sayısız hurafe var. Bunlardan en ünlüleri de upgrade üzerine. Misal upgrade ekranında 9 tane kutu var. Bu kutulardan herhangi birisine doğru koyunca upgrade işleminin başarılı olacağına inananlar var. Böyle bir durum söz konusu değil. Hangi kutuya koyarsan koy, algoritmaya giden paket aynı. Yani özetle ihtimal dahilinde olan upgrade işlemleri için %100 başarı oranı söz konusu değildir. İkinci bir hurafe ise item yakıp önemli itemi arkasına sallamak. Örneğin yine XP nasıl kasılır videomda artı 8 bir item düşürmüştük. Bunları yakmalık item diyoruz. Önden bu itemlerden 2-3 tane sallıyorlar. Artı 9'a geçme ihtimali düşük olduğundan çoğu yanıyor. Sonrasında asıl geçmesini istedikleri itemi atıyorlar. Bunlar tabii ki totem. Yapılabilir şeyler ancak hiçbir işe yaramadığını bilin. Anvil ne insanların çarlarını batırdı, ne insanları zengin etti. Umarım o batanlardan olmazsınız. Riskli ama kazancı güzeldir. Paranızı bir anda 2'ye, 3'e belki daha fazlasına katlayabilirsiniz. Knight Online'a yeni başlayanlar serimizin 12. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.